Amerika Birleşik Devletleri, Orta Kuzey Amerika'da, Kanada, Meksika arasında bulunan 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşan federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülke. Dünyanın 9,8 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle karasal alan bakımından 4. toplam alan bakımından 3. 331 milyonu aşan nüfusu ile de en kalabalık 3. ülkesidir. Ülkenin başkenti, aynı zamanda federal bölgesi olan Washington, en kalabalık şehri ise New York'tur. ABD gelişmiş bir ülke olup dünyadaki toplam gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık 1/4'ine sahiptir ve nominal açıdan dünyanın en büyük ekonomisidir. Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci en büyük ihracatçısı konumundadır. Nüfusu dünya nüfusuna sadece %4,2'sine tekabül etmesine rağmen dünyadaki toplam servetin %29,4'üne sahiptir. ABD doları uluslararası işlemlerde en çok kullanılan para birimidir ve dünyanın en önde gelen rezerv para birimidir. Wall Street'teki New York Menkul Kıymetler Borsası, borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerine göre dünyanın en büyük borsasıdır. Uluslararası Para Fonu'na göre 22,2 trilyon dolarlık ABD gayri safi yurt içi hasılası, piyasa döviz kurları üzerinden gayri safi dünya hasılasının %24'ünü ve satın alma gücü paritesi üzerinden gayri safi dünya hasılasının %16'sından fazlasını oluşturmaktadır. 1983'ten 2008'e kadar ABD'nin reel birleşik yıllık gayri safi yurt içi hasılası büyümesi %3,3 olurken G7'nin geri kullanılan ağırlıklı ortalaması %2,3 olmuştur. Ülke kişi başına düşen nominal gayri safi yurt içi hasılasında dünyada 5. kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise 7. sırada yer almaktadır. Ülke en az 1900 yılından bu yana dünyanın en büyük ekonomisi konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri özellikle yapay zeka, bilgisayar, ilaç, tıbbi, hayvancılık ve askeri teçhizat alanlarında teknolojik açıdan en güçlü ve yenilikçi ülkedir. Ülke ekonomisi bol doğal kaynaklar, gelişmiş bir altyapı ve yüksek verimlilikle beslenmektedir. Kaynaklar tahminlerinde farklılık gösterse de 2019'da 44,98 trilyon ABD doları ile en yüksek ikinci toplam doğal kaynak değerine sahiptir. Amerikalılar OECD üyesi ülkeler arasında en yüksek ortalama hane halkı ve çalışan gelirine sahiptir. 2010 yılında 4. en yüksek medyan gelirine sahipken 2013 yılında ise 6. en yüksek medyan hane gelirine sahip olmuşlardır. ABD doları uluslararası işlemlerde en çok kullanılan para birimidir ve ekonomisi, ordusu, petrodolar sistemi ve buna bağlı euro dolar ve büyük ABD hazine tahvilleri piyasası tarafından desteklenen dünyanın en önde gelen rezerv para birimidir. Birçok ülke ABD dolarını resmi para birimi olarak kullanmaktadır ve diğerlerinde fiili para birimidir. New York Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq piyasa değeri ve ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük borsalarıdır. ABD'nin en büyük ticaret ortakları Çin, Avrupa Birliği, Kanada, Meksika, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Tayvan'dır. ABD dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci en büyük ihracatçısıdır. ABD 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik raporunda Singapur'un ardından 2. sırada yer verildi. Dünyanın en büyük 500 şirketinin 121'inin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Ekonomisi post-endüstriyel bir gelişme düzeyine ulaşmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri endüstriyel bir güç olmaya devam etmektedir.
daha küçük bir refah devletine sahiptir ve diğer yüksek gelirli ülkelerin çoğundan daha az geliri devlet eliyle yeniden dağıtmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 2017 yılında 156 ülke arasında gelir eşitsizliğinde 41. sırada yer alırken gelişmiş ülkelerin geri kalanlarına kıyasla en yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülke olmuştur. Dünya nüfusunun %4,24'ünü oluşturan Amerikalılar, topluca dünyanın toplam servetinin %29,4'üne sahiptir ve bu ülkeler arası en büyük yüzdedir. Ayrıca 2020 itibariyle 724 milyarder ve 10,5 milyon milyonerle dünyadaki milyonerlerle ABD ayrıca milyarder sayısında ilk sıradadır. 2019-2021 küresel pandemi öncesi Credit Suisse yaklaşık 18,6 milyon ABD vatandaşını 1 milyon dolara aşan net değere sahip olarak listeledi. Küresel Gıda Güvenliği Endeksi, Mart 2013'te gıda satın alınabilirliği ve genel gıda güvenliği açısından ABD'yi bir numarada sıraladı. Amerikalılar ortalama konut ve kişi başına olarak Avrupa Birliği sakinlerinden 2 katından çok yaşam alanları vardır. ABD'de servet eşitsizliği 1989 ile 2013 arasında arttı. ABD'de zenginlik, gelir ve vergiler gibi yüksek oranda yoğunlaşmıştır. Yetişkin nüfusun en zengin %10'u ülkenin hane halkı servetinin %72'sine sahipken alt yarısı sadece %2'sine sahiptir. Federal Rezerv'e göre en tepedeki %1, 2016'da ülke servetinin %38,6'sını kontrol ediyordu. 2017'de Forbes, yalnızca 3 kişinin yani Jeff Bezos, Warren Buffett ve Bill Gates gibi nüfusunun alt yarısından daha fazla paraya sahip olduğunu buldu. OECD tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre Birleşik Devletler büyük ölçüde zayıf toplu pazarlık sistemi ve riski altındaki işçiler için hükümet desteğinin olmaması nedeniyle neredeyse diğer tüm gelişmiş ülkelerden daha fazla az gelirli işçi yüzdesine sahiptir. Gelir elde edenlerin en üstteki %1'i olan üst sınıf, gelirin devlet transferleri hariç piyasa geliri olarak tanımlandığı 2009'dan 2015'e kadar elde edilen gelirlerin %52'sini oluşturdu. Yıllarca süren durgunluğun ardından medyan hane geliri 2 yıl üst üste rekor büyümenin ardından 2016'da rekor seviyesine ulaştı. Ancak gelir eşitsizliği rekor seviyelerde kalmaya devam etmekte ve gelir kazananların 5'te 1'i toplam gelirin yarısından fazlasını eve götürmektedir. En tepedeki %1'in aldığı 1976'da %9 iken 2011'de %20'ye 2 katına çıkan toplam yıllık gelir payındaki artış gelir eşitsizliğini önemli ölçüde etkiledi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni OECD üyeleri arasında en geniş gelir dağılımlarından birisi yaptı. Gelir eşitsizliğinin kapsamı ve önemi tartışma konusudur. Ocak 2019'da yaklaşık 567.715 korunaklı ve korumasız ABD'deki evsiz kişi vardı ve neredeyse bunların 3'te 2'si acil durum barınağı ya da geçici konut programında kalıyordu. 2007 seviyelerine göre yaklaşık %35 daha fazla olarak 2011'de 16,7 milyon çocuk gıda güvenliği olmayan hanelerde yaşıyordu. Ancak yıl boyunca gıda alımı ya da yeme alışkanlıkları bozulmuş ve çoğu vaka kronik olmayan yalnızca 845 bin Amerikalı çocukta %1,1 düşüş yaşandı. 2018 Haziran itibarıyla 40 milyon kişi yani ABD nüfusunun kabaca %12,7'si 13,3 milyon çocuk da dahil olmak üzere yoksulluk içinde yaşıyordu. Yoksulların 18,5 milyonu derin yoksulluk içinde yaşıyordu. Bu arada aile geliri yoksulluk eşiğinin yarısının altında ve 5 milyondan fazlası ise 3. dünya koşullarında yaşıyordu. Covid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik etki ve kitlesel işsizlik
Aspen Enstitüsü tarafından yapılan 2020'nin sonuna kadar 30 ila 40 milyon insanın tahliye riski altında olduğunu gösteren analizle kitlesel tahliye krizi korkularını arttırdı.